Bu projemizde sizlerle üstte çok şık duran bir kazak yapacağız. Ben hem önü hem arka parçasını yaptım. Sizlerle bu siyahtan kollarına başlayacağım. Ama ondan önce size bu yaptığım motifi anlatacağım. Siyahla birazcık ilk anlatımım zor olabilir. O yüzden önce başka bir iple yine aynı ölçülerde başlayacağım. Size anlatacağım. Ondan sonra bundan kollarla beraber devam edeceğiz. 78 zincirin üzerine 78 tane tekli trabzan yaparak başladım. Şimdi 78 tane zincirimi çekeyim. Tekli trabzanlarımıza başlayalım. Sonra da motifimizi kuralım. Nako'nun denim ipini kullandım. Çok güzel bir ip. 3 numara tığ kullanıyorum. 3'ten bence 4'e kadar kullanılabilir tığ. Ama ben böyle az daha tok bir görünüş istedim. O yüzden 3 ile devam ettim. Ama dilerseniz daha dökümlü isterseniz 4 ile 3,5'la da yapabilirsiniz. Şimdi ben başka bir iple başlıyorum. Şimdi zincirimi çekiyorum. 78 tane. Bir tane de fazla çekeceğim dönüş için. Ve 78 tane tek trabzan yapacağım. İlk başlangıcımız o. Bir tane de fazla çekiyorum. Dönüyorum. Ve dönüyorum ve tekli trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi ben tekli trabzanlarımı yapayım. İkinci sırasında görüşelim. Tekli trabzanlarımı yaptım ve ikinci sıramızla şimdi şu sıramızı yapacağız. Başlıyorum. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. 1 2 3 geri dönüyorum. Hemen yanına bir tane daha ikili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir. 3 zincir her zaman çekilecek bundan sonra. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 doladım. 1 atlıyorum. Yanındakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu an bir zemin oluşturacağım. Ondan sonra esas motifimize başlayacağız. 1 2 3 1 atlıyorum. Yanındakine. 1 2 3 1 2 atlıyorum. Üçüncüye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Hemen yanındakine bir tane daha ikili trabzan yaptım. Şu anda böyle bir görüntümüz var. Yan yana iki tane ikili trabzan, iki tane atladım. Üçüncüye bir tane ikili trabzan, bir tane atladım. İkinciye ikili trabzan, bir tane atladım. Onun yanındakine ikili trabzan, iki tane atladım. Üçüncüye ikili trabzan ve hemen yanına bir tane daha ikili trabzan. 1 2 3 yeniden başlangıçtaki gibi devam ediyorum. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye bir tane ikili trabzan. 1 2 3 bir atlıyorum yanındakine. 1 2 3 bir atlıyorum yanındakine. 1 2 3 1 2 atlıyorum üçüncüye.
ve hemen yanına. Bu şekilde bir grup oluşturacağız. Şimdi sıra sonuna geliyorum. 2 tane atladım. Bir tane yaptım. İkili trabzan. Bir tane atladım. Şimdi bir tane daha atlıyorum. İkinci bir atlamalı yerimi yaptım. 1, 2, 3. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye. Ve hemen yanındaki son zincirime de bir tane daha yapıyorum. Başlangıçta nasıl başladıysam o şekilde bitirdim. Şimdi 1, 2 ile yukarı çıkıyorum. Bu sırada iki boşluklu yerimize 3 tane tekli trabzan yapacağız. 1, 2, 3. Bunu saymıyorum buradakini. Tek atladığım boşluğuma 4 tane yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Yani şimdi şu sıramı yapıyorum. Doladım. Tek boşluklu yerim 4 tane yapıyorum. 2, 3, 4. 2 boşluklu yerim 3 tane tekli trabzan yapıyorum. İki boşluklu yerim 3 tane yapıyorum. Tek boşluklu yerim 4 tane yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağım. Şimdi ben sıranın sonuna kadar geleyim. Burada tekrardan görüşelim. Tekli gördüğümüz boşluklarda 4 tane, çift gördüklerimizde 3 tane. Çift atlamalı 3 tane. Sıra sonunda görüşelim. Sıranın sonuna geldim. İkili olan yerdeyim. 3 tane yapıyorum. Ve buradaki 2 taneyi atlayıp buraya, esasında sık iğneyle yapılıyor ama ben şurada bir darsıtma olmasın diye tekli trabzan yaparak kapatıyorum. 1, 2, 3 ile yukarı gidiyorum. Burada dikkat etmemiz gereken başlar ve sonlar. 3 ile yukarı çıktım. Yine başta yaptığım gibi esasında 1, 2 atlıyorum ve bakın üçüncüye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi çalışma yapacağım boşluğum burası olmayacak. Burası başlangıcım ve burada bir işlem yapmayacağım. 1, 2, 3. Tekrardan 2 atlıyorum. 1, 2 ve 3. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Benim daha sonra 2 boşluklu yerlere 3 tane yapıyordum ya. Doldurma yapacağım yer burası. Buraya bir işlem yapmayacağım. Yeniden anlatacağım size. Şimdi yeniden 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Biliyorsunuz altta birer tane atlamıştım. Artık bir zincir atlamayacağım. Bir zincir atlayarak yapmıştım ya. Burada artık atlamadan yapacağım. Hemen yanındakine bir tane. 1, 2, 3.
Hemen yanındakine bir tane daha. Esasında alttaki oluşturduğum sistemi uyguluyorum. Sadece tek fark, aralarında bir tane boşluk yok. İkili boşluk bıraktığım yer. Aralarda hepsi 3 zincir. İkili trabzan. Yine boşluk vermeden bir ikili trabzan daha. 1, 2, 3. Tekrardan 1, 2, üçüncüye bir ikili trabzan daha. Bir, iki, üçüncüye bir ikili trabzan daha. Şimdi burada bir atlama yapacağız. Bakın. Şuradan göstereyim size. Şu üçlü grubu yaptım. Şimdi burada bir atlayış yapacağım. Atlamadan yaptığım ikili trabzanlarım, aralarında 3 zincir, yine 3 zincir ve 2 atladığım ikili trabzanlı yerim. Şöyle bir grup burası. Şimdi zincir çekmiyorum. 1, 2, 3, şuradaki her zaman ortada kalacak. 1, 2, 3. 5 tane atlayıp 6.'ya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Yeniden başlıyorum. 1, 2 atladım. Üçüncüye bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3. Boşluksuz bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3. Boşluksuz bir ikili trabzan daha. 1, 2, 3. 1, 2, üçüncüye bir tane ikili trabzan daha. Yine aynı grubumu yaptım bakın. Atladığım yerden itibaren. Şimdi yine zincir çekmiyorum. 1, 2, 3. Bakın üçüncü tam şuradaki ortaya geliyor. 1, 2, 3. Bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. Bir, iki, üç. Boşluk vermeden hemen yanına. 1, 2, 3. Boşluk vermeden hemen yanına. Şimdi tekrardan 1, 2, 3. 2 atlayıp üçüncüye ikili trabzan. Bir grup daha yaptım. Şimdi atlama yerindeyim. Zincir çekmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Motifimiz esasında bu ve bundan sonra yapacağımız doldurma yeri. Devamlı tekrar edeceğiz bu iki yeri. 1, 2, üçüncüye 1, 2, 3. Atlamıyorum, hemen yanına. 1, 2, 3. Yanına. Şimdi yeniden 2 atlamalı. Şimdi bu 2 atlamalı grubu yaptıktan sonra zincir çekmeden 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya
Bir tane ikili trabzan. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda yeniden görüşüp dönüşü beraber yapalım. Sonuna geldim şimdi. 1 2 3 1 2 üçüncüye bir tane yapıyorum. Şimdi burası da önemli. Burada şu anda bir zincir çekmeyeceğim. Direkt ben sık iğneyle değil tekli trabzanla yapıyorum. 1 2 ve üçüncüye bir tane bağlıyorum. Başta ve sonda dikkat ederseniz şu ortası zaten hep tekrar edecek. Şimdi yeniden 1 2 2 ile yukarı çıktım. Şimdi doldurma yerlerine geldik. Bakın. Şurası başta da bahsetmiştim. Ve şurası bizim çalışma yapacağımız yer değil. Burayı her zaman atlayacağız. Bizim iki boşluklu ve doldurma yapacağımız ilk yer burası. İki tane boşluklu olan yerimize 3 tane tekli trabzan yapıyoruz. Boşluk olmayan yerlere 4 tane yapıyoruz. İki boşluklu olan yerlerimize 3 tane, atladığımız yeri geçiyoruz. Direkt buraya 3 tane. Şimdi yine dörtlü grubun olduğu yer. İki taneli boşluk, 3 tane boşluk olmayan yerlere 4 tane, 2 boşluk olan yerlere 3 tane tekli trabzan yapıyorum. Bakın şimdi yine atladığım yer. Bu atladığım yeri tekrardan atlayıp karşıdaki üçlü trabzan yapacağım. Tekli trabzan yapacağım yere geliyor. Şimdi tekrardan 4 tane. Şimdi sıra sonuna kadar geleyim böyle. Yeniden size anlatacağım. Şimdi ben burada başka bir renkle yaptım size. Fakat kola başlarken yine aynı oturtmayı yeniden yapacağız ve ilerlemeyi yeniden yapacağız. Hem kolu anlatmış olacağım hem de yeniden bir kere daha modeli göstermiş olacağım. Şimdi bakın gene karşımda 2 atlamalı yer var. Buraya 3 tane. Atladığım yer gene 3 tane. Bundan sonra artık tekrar hep yine atlamadığım, boşluk vermediğim ikili trabzanlarımın olduğu yer 4 tane. Üç tane. Atlıyorum oraya. Yine
3 tane. Siyah da çok güzel duruyor. Nakış gibi görünüyor. Şimdi son üçlü grubum. Bakın başta da yapmıştım. 1 2 3 doladım. Burası çalışma yapmadığım yer. Başa bir tane tekli trabzanla tutturdum. 1 2 3 ile yukarı çıktım. Şimdi artık burayı tekrar edeceğiz. Doladım. 1 2 ve 3. Bu birinci sıram. 1 2 üçüncüye bir tane ikili trabzan. 1 2 3. Şimdi ilk dolgu yapacağım yerin trabzanını yapıyorum. 1 2 3. Buraya önümüzdeki sıra dolgu yapacağım. Buraya değil. 1 2 3. Hemen yanındakine. Artık tekrar edeceğiz. Bir, iki, üç. Bir, iki, üçüncü. Zaten hep artık saymasanız bile görüyorsunuz. Dolamadım. Bakın. 1 2 3 1 2 3. Bu şekilde devam ediyoruz. Motifimiz bundan ibaret. Bu iki sıranın tekrarı olacak. Başa ve sona dikkat ettiğiniz sürece hatayı yapmıyorsunuz. Çünkü zaten karşınıza nerede batacağınız, nerede atlayacağınız hep geliyor. Şimdi bundan sonra artık örneğimizi koldan devam edeceğiz. Omuzlarıma dikeceğim. Omuzlarımı iğne iplikle dikeceğim. Ve şuradaki şu kavisi kaybetmeyeceğim. Omuzumu birleştirmeden önce iplerimi temizleyeyim. Potluk oluşmasın. İki ucundan tutturuyorum. Ve başakların, o V'lerin tek kanatlarından tutturarak dikiyorum. Ve şöyle çekiyorum. Düzgün bir görüntü oluyor. Önce omuzunuza giyeceksiniz. Ve ölçü alacaksınız. Koltuk altınızdan. Çok dar başlamayacağım. En sonunda bir lastik yapacağım çünkü kolda. O yüzden biraz şu kolun dökümlü durmasını istiyorum. O yüzden geniş bir kolla başlayıp en sonunda lastik kısmında daraltacağım. Kolum için işaretleyicileri koydum. Ve başlıyorum. Ön yüzüm burası. Şuradan başlıyorum. Şimdi buraya kadar
bir sıra tekli trabzanla başlıyor. İşaretleyicimin olduğu yere kadar tekli trabzan yapacağım. Yan yana. Aynı şekilde gene kurulumumu yapacağım. Anlattığım gibi size. Ve devam edeceğim. Kola ayrı da başlayıp sonra dikebilirsiniz de. Ama benim böyle daha çok hoşuma gidiyor. Bir bütünlük oluyor beden ve kolda. O yüzden böyle yapmayı tercih ediyorum. Bakın burada bir büyük boşluk geldi yönüme. Hemen bir tane de şuraya yaptım. Ne dar sıtarak ne de çok bol olarak bırakacağız. Şimdi bitireyim. Başa geleyim, kaç tane tekli trabzan yaptığımı söyleyeceğim. Ve devam edeceğiz ondan sonra. ...66 tane tekli trabzanımı yaptım. Şu iki yerde de eşit sayılar olmasına dikkat ettim. Yani koyduğunuzda ikisini böyle biri aşağıda biri yukarıda olmasın. Şimdi kurmaya başlıyoruz. Üç zincirle yukarı çıktım. Hemen yanına bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 2 üçüncüye bir tane ikili trabzan. 1 2 3 bir atlıyorum. Yanındakine bir tane ikili trabzan. Bir 2 3 bir atlıyorum. Yanındakine ikili trabzan. 1 2 3 1 2 atlıyorum. Yanındakine ikili trabzan. Hemen yanına bir tane ikili trabzan. İlk grubumu kurdum. 1 2 3 1 2 üçüncüye 1 2 3 bir atlıyorum. Bir 2 3 bir atlayıp 1 2 3 1 2 üçüncüye 2 atlıyorum. Ve hemen yanındakine. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda tekrardan görüşelim. 1 2 3 1 2 üçüncüye. Yani diyelim ki burada olmadı, sayılarınız uymadı. Çok da önemli değil. 1 ya da belki 3 kaldı. Hiç önemli değil. Sıra başına gelelim. Benim denk düştü ama düşmeye de bilirdi.
Mesela şimdi aynı boşluğa bir tane daha yaparak şimdi doldurma yerindeyiz. 1 2 ile yukarı çıktım ve döndürdüm. İkili gördüğüm yere 3 tane tekli trabzan yapıyorum. Tek boşluklu yerime 4 tane. Tek gördüğüme 4 tane. İki gördüğüme 3 tane. İki gördüğüme 3 tane. Tek gördüğüme 4 tane. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Diğer sırada görüşelim. Başına geldim. Tek olan boşluğa 4 tane. Çift olan boşluğa 3 tane tekli trabzan ve doladım. Başına bir tane yine tekli trabzan yaptım. 1 2 3 ile yukarı çıktım. Şimdi yine aynı şeyleri yapıyoruz. Bir iki tane farklılık var. Şimdi üçüncüye bir tane ikili trabzan. Bu, tekrar anlatıyorum, benim ilk çalışma dolduracağım yer değil. 1 2 orayı bırakacağım. 1 2 3. Üçüncüye burası diğer sırada 3 tane tekli trabzan yapacağım yer. Buraya bir şey yapmıyorum. Direkt atlıyorum. 1 2 3. Bu sefer bir boşluk yapmıyorum. Direkt yanına bir tane 1 2 3 boşluk yapmıyorum. Hemen yanına 1 2 3 1 2 üçüncüye ikili trabzan ve şimdi atlama yapacağım yere geldim. Doladım. Zincir yok. 1 2 3 4 5 altıncıya bir ikili trabzan. 1 2 3 tekrardan iki boşluk. 1 2 üçüncüye 1 2 3 hemen yanına 1 2 3 hemen yanına 1 2 3 2 atlıyorum üçüncüye ve yine boşluk olan yere geldim. 1 2 3 4 5 altıncıya ikili trabzan. 2 3 4 5 altıncıya bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda ve yeniden başlangıçta bir kere daha görüşelim ve kolumuza devam edeceğiz. Zincir çekmiyorum. Sıra sonuna geldim ve direkt buraya bir tane tekli trabzan yapıyorum. 1 2 ile yukarı çıktım ve doldurma yerine geldim. Burası işlem yapmayacağım yer. Doladım ve şu grubumun ilk boşluğuna 3 tane tekli trabzan yapıyorum. Neden 3 tane? 2 tane atladığım yer. Artık atlamadığım yerlere yine 4 tane
tekli trabzan. Buna da 4 tane. 2 atladığım yere 3 tane. Bu 2 sıra kendini tekrar ederek kolumuzda istediğimiz yere gelene kadar yaklaşık 3 parmak kadar boşluk bırakın, üstte bırakın, oraya lastik yapacağız. Üçlü yere. Şimdi ben bu şekilde devam ediyorum. Kollarımız bittiğinde lastik kısmımızla, bakın buradaki yere geldik. Buraya atlıyorum. Direkt buraya. 3. Bu şekilde kolumuzu bitirelim. Şöyle de yine bir göstereyim size. Kolumuz istediğimiz uzunluğa geldiğinde küçülteceğiz ve lastik yapacağız. Yine tığla lastik yapacağız. Ben şimdi kollarımı bitiriyorum ve geliyorum. Kolum bitti. Diğer kolumun lastiğini de yaptım. Şimdi bu lastiğe beraber başlayacağız. Tekli trabzanlarımı yaptığım yerde bıraktım kolumu. Şimdi 2 zincirle dönüyorum. Şimdi bakın şu şekilde çalışacağız. Şuradaki tekli trabzanımın altından gireceğim ve çıkacağım. Bir böyle yapacağım. Bir de alttan çalışacağım. Ama alttan çalışırken bir tane atlayacağım. Yani bir atlayacağım, bir yapacağım, bir atlayacağım, bir yapacağım. Böylece ne? İlk sırada bir küçültme sağlayacağım sayılarda. Şimdi şurayı atlıyorum. Yanına geçiyorum ve arkadan girip çıkıyorum. Şimdi bakın bir tane atladım. Gene buradan. Şuradakini atladım. Bakın şunu atladım. Bir arka taraftan bir tane atladım. Şunu atladım. Arka. Şunu atladım. Şunu atladım. Bir atlıyorum. Bir arkadan. Bir atlıyorum. Bir önden. Tekli trabzan yapıyorum yine. Lastik için. Bakın şuraya atladım. Şunu atladım. Şunu atladım. İkinci sırada tekrardan bir eksiltme yapacağım. Şöyle yarıdan fazla bir eksiltme yaparak şuradaki şu görüntüyü elde etmek istiyorum. Şimdi yine devam ediyorum. Şunu atladım. Şu şekilde. Bunu atladım. Şunu atladım. Bunu atladım. Böyle sıra başına kadar böyle gelelim. İkinci sırada tekrardan bir eksiltme yapacağım. Sona geldim. En baştakini de
Bir tane tekli trabzan yaptım ve 2 ile yukarı çıktım. Şimdi burada ben 66 tane tekli trabzanın üzerine kurmuştum kolu. Bunu 28'e düşürüyorum. 30'a düşürdüm, pardon. 30'a düşürmüştüm. Burada da yine 30'a düşürüyorum. Bakın şu anda böyle oldu. Bu sırada da yine bir eksiltme yapacağım. Onda da 2 sırada bir, 3 sırada bir eksilterek tamamlayacağım. Şimdi bakın, bir tanesini yaptım. Şunu atlıyorum. Direkt bundan bunu yapıyorum. Bir tane eksilttim önce. Bunu da yapıyorum. Şunu atlayacağım şimdi. Bakın bunu yaptım. Şunu atlayacağım. Bu arkadandı ve 2 tane atlayıp şuraya geleceğim. Şimdi ön taraftan çalıştım. Bu arka tarafı yapmam lazım. O yüzden şuradaki 2'yi atladım. Direkt buraya geldim. Bu şekilde 2 tane de bir böyle bir eksiltme yapacağım. Şu 2'yi atlıyorum ve şu öndekini yapıyorum. Şimdi gene 2 tane normal, bir arkadan bir önden çalışıyor. Böylece burada da böyle bir şunların oluşmasını istiyorum. 2 tane yaptım. Üstten çalışmıştım. Alttan olması lazım. Şu ikisini atlıyorum ve arkadan olan yere geçiyorum. Devam ediyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Sonra artık normal devam edeceğiz. Eksiltmelerim bitti. Şimdi artık normal gördüğüm şekilde bu arkadan önden gördüğümü de önden alarak lastiğimi istediğim yere gelene kadar devam ettireceğim. Şimdi bitmiş halinin ölçüsünü de vermek istiyorum. Omuzdan 32 santim, eni koldan kola 50 santim. Kol uzunluğunu zaten kendi kol uzunluğunuza göre yapacaksınız. Kollarımız bitti. Lastiklerini de yaptım. Şimdi uzun tuttum iplerimi. Kenarlarından, kolumuzun kenarlarından ve bedenden dikişimizi yapacağız. Yakamız için de giydikten sonra yakanızın oturması tamsa biraz daha küçültmeye gerek yok. Ben küçültmedim. Tam oldu. Özellikle dediğim gibi burayı böyle bıraktım. Çok hoş bir görüntü oldu. Şimdi hem başında hem sonunda videosunu ve resimlerini paylaşacağım. Kazağımızın. Hem gece hem gündüz şıklığı için kullanılabilecek kombinlerle çok güzel bir kazak oldu. Yapacakları şimdiden kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Cumhuriyetimizin 100. yılı da kutlu olsun. Daim olsun. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.